Herkese merhaba. Bu videomda örmüş olduğum süveterin yapımını anlatacağım. Yapımı çok kolay. 2 parça halinde örüyoruz ve birleştiriyoruz. Başka hiçbir detay yok. Çok hızlı örüp hemen kullanmaya başlayabileceğiniz güzel bir model. Bu şekilde yanları açık, her iki tarafı da açık ve bağcık var yan tarafında. Tüm bu detaylardan videomda bahsediyorum. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa videomun yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Anlatıma küçük bir rica ile başlamak istiyorum. Lütfen videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Beğeni yapmayı ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Şimdi süveterimizin yapımına geçelim. Anlatımıma ipimin detaylarıyla başlamak istiyorum. Koton bir ip kullandım ve batik bir ip kullandım. Şimdi özelliklerinden hemen bahsedeyim. %55 pamuk, %45 ise akrilik olarak geçiyor. 100 gram ve 330 metre ipimin uzunluğu ve ben tığ numaramı 5 numara olarak belirledim. Siz de ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. 2 farklı renkte ip kullandım. İkisi de batik ip. İpin marka ve numaralarını Instagram üzerinden bana mesaj atarsanız sizlere ulaştırabilirim. Reklam olmaması adına bu videomda maalesef ki marka ismi paylaşamıyorum. Süveterimin yapımına geçmeden önce detaylardan bahsetmek istiyorum. Şimdi 2 adet dikdörtgen parça örüyoruz. Bu arka parça. Bu da ön parçam. Şöyle göstereyim. Burası alt kısma gelecek olan yer. Burası da yaka kısmı. Burası da uzunluk kısmı. Şimdi 2 adet dikdörtgen parça örüyoruz dediğim gibi. Ölçüsünü vereceğim fakat asıl ölçü sizin kendi beden ölçünüzdür. Ben sadece örnek teşkil etmesi açısından kendi yaptığım parçaların ölçüsünü vereceğim. 60 adet zincirle başladım ben. Ve ikili trabzan ördüm. Farklı bir örgü tekniği kullanmadım örgüsünde. Siz dilerseniz sık iğne yapabilirsiniz. Dilerseniz yalancı sık iğne ya da farklı örneklerde kurabilirsiniz. Ben sadece model olarak dediğim gibi örnek olmasını istedim. Şimdi genişlik ölçüsünü paylaşayım hemen örmüş olduğum parçamın. Yumuşak bir iple ördüğüm için gayet esnek oluyor. O yüzden düzeltiyorum ki yanlış bir ölçü vermeyeyim. 42 santim genişliği var örmüş olduğum parçanın. Hemen uzunluk ölçüsünü de paylaşayım. Yine düzeltiyorum ki ölçüm yanlış olmasın. Uzunluk ölçümde 50 santim, aslında 49,5 santim gözüküyor fakat bu kısımda ben bir sıra kenar süsümü eksik bıraktım. Onun anlatımını yapacağım. Bir yarım santim de oradan olacak. Uzunluğu 50 santim benim örmüş olduğum parçanın. Şöyle biraz daha kamera açısından gözüksün. Şöyle alacağım. Bakın 49,5 santim dediğim gibi ağız kısmında yani omuza gelecek olan kısımda bir sıra daha kenar süsüm eksik. O yüzden bu şekilde uzunluğum 50 santim. Arka parçamda toplam 35 sırayı düz bir şekilde ördüm. Hiçbir şekilde kesme, arttırma herhangi bir şey yapmadım. Bakın dümdüz dikdörtgen bir parça. Burada hiçbir detay yok. Sonrasında ben örmüş olduğum parçaya 3 sıra kenar dönmesi yaptım. Şu kısımda bakın 4 kenarında döndüm. 2 sıra sık iğne olarak ördüm. Bir sırada kaydırma tekniğiyle kenar süsü yaptım. İnce bir kenar süsü yaptım. Şöyle yakından göstereyim. Tüm bunları yapmak zorunda değilsiniz. Kendiniz farklı şekillerde de örebilirsiniz. Şimdi bu benim ön parçam. Ön parçamda henüz 33 sıra ördüm. 2 sırayı da yaka oyuntusu için kullanacağım. 2 sırayı da o şekilde öreceğim. Şimdi ilk önce gövde parçalarımı nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Sonrasında ise ön parçamızdaki yaka oyuntusunu nasıl bırakıyorum onu anlatmak istiyorum. Şimdi gövde parçamıza 60 zincirle başlayacağız. Bu şekilde 60 tane zincir çekeceğiz. Sonrasında ise hep ikili trabzan öreceğiz demiştik. Şimdi ilk önce ipimi doluyorum. Tığın başını şu şekilde ipimin etrafında çeviriyorum. Örmeye devam edeceğim ipi tığın başıyla aradan çektim. Tığımdaki ipten geçirdim. Yine bakın hiç bilmeyenler için
şekilde göstermek istiyorum. En başta nasıl yaptım? Bu şekilde tığımı çevirdim. Küçük bir halka oluşturdum. Sonra tığımla ipi aradan çektim. Tığın başındaki ipten geçirdim. Bu şekilde toplam 60 adet zincir çekiyoruz. Küçük bir örnek üzerinde anlatacağım. Birkaç tane daha zincir çekip anlatıma geçmek istiyorum. Şimdi 60 adet zincir çektikten sonra 1, 2, 3. 3 zincir daha çekiyorum. Tığın başına ilmek doluyorum. Çekmiş olduğum bu 3 zincir benim ilk trabzanım oluyor. Yani diyelim ki 40 zincir çektiniz. Sonrasında 3 zincir çekip bir tane trabzan yapmış olacaksınız. Şimdi 60. zincire batmıyorum. 59. zincire batıyorum. 60. zincirim benim zincir çekerek oluşturduğum trabzanın dip noktası olacak. O yüzden orayı da o şekilde bırakıyorum. Trabzanı yaparken nasıl yapıyoruz? Zincirin arasından tığımızı geçiriyoruz. Yani aslında oluşturduğumuz trabzanın dip noktası burası oluyor. Şimdi tığıma bakın. Bir kez ilmek doluyorum. Bir sonraki zincirin ilmekleri arasından tığımı geçiriyorum. Tığım başıyla ipimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. İlk önce ikisini boşaltıyorum. Sonra ikisini. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki zincirin ilmekler arasından tığımı geçirdim. Tığım başıyla örmeye devam edeceğim ipi aradan çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Tığım başıyla yine ipimi çekerek 2 ilmeğimi boşalttım. Tığımda yine 2 ilmeğim oldu. Bunu da tek seferde boşaltarak ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi her bir zincirin üzerine birer adet ikili trabzan yapıyorum. En başta çektiğim 3 zincirle birlikte toplam 60 adet ikili trabzanımız olacak. Buradaki genişliği kendi beden ölçünüze göre belirleyin lütfen. Ben ölçümü nasıl yaptım? Omuz başlarımdan ayarladım. Çekmiş olduğum zinciri omuz başımdan tuttum. Birer santim her iki taraftan da fazla olacak şekilde ayarladım. Şimdi sıra sonuna geldim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İkinci sıraya geçiş yapacağız. Geriye dönüyoruz. İlk trabzanın tepe boşluğuna batmıyorum. Çünkü 3 zincir çekerek ilk trabzanımızı zaten yaptık. İkinci trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Yine her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapıyoruz. Bakın trabzanların zaten boşlukları kendilerini belli eder. Yine bu sırada da başta çektiğim 3 zincirle birlikte 60 adet ikili trabzanım olacak. Şimdi sıra sonuna geleceğim. Bir kez daha göstereceğim. Artık göstermeme gerek yok. Bu şekilde toplam 35 sıra ördüm arka parçamda. Ön parçamda ise 33 sıra örüp 2 sıra sonradan yaka oyuntusu ördüm. Orada da sıra sayımı 35'e tamamladım. Şimdi 3. sıraya geçerken 1, 2, 3 zincir yine ilk trabzanımızı yaptık. Geri döndük. İlk trabzanın tepe boşluğuna batmıyoruz. İkinciye batıyoruz. Bu şekilde toplam yine 60 adet ikili trabzan yaparak yukarıya doğru 35 sıra ördüm arka parçamda. Sonrasında ise kenar dönmesi yaptım. Birazdan onları anlatacağım. Şimdi ilk önce ön parçamdaki yaka kısmını nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bir yaka boşluğu bırakacağız ve omuz kısmını da ayıracağız. Şimdi onun anlatımına geçelim. Şimdi ön parçamızın yaka boşluğunu bırakacağız. Toplam 33 sıra ördük. 34. sıramızı öreceğiz. Yine 3 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. İlk trabzanın tepe boşluğuna batmıyorduk. Yine batmıyorum. İkinci trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Çünkü 3 zincirle zaten bir tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yaparak toplam 15 adet ikili trabzan örüyorum. Ortaya doğru ilerliyoruz bakın.
Şimdi 15 adet ikili trabzan öreceğim. Sonrasında 35. sıramıza geçiş yapacağız. 15 adet ikili trabzanımı ördüm. 34. sıramızı tamamlamış olduk yaka kısmında. Sadece bir kısım için diğer omuzumuzun diğer tarafında aynı işlemi yapacağız. Fakat burada bir küçük detay var. Onu belirtmek istiyorum. Dikkat etmemiz gereken bir nokta, detay dediğim o. Şimdi geri dönmek için, yani 35. sıramıza geçiş için yine 3 zincir. Geriye dönüyorum. Örmüş olduğumuz 15 adet trabzanın üzerine yine 15 adet ikili trabzan yaparak omzumuzun bir parçasını tamamlıyoruz. İlk trabzanın tepe boşluğuna batmadım çünkü 3 zincirle bir tane ikili trabzan yapmış olduk ve her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna geliyoruz. Sonrasında ipimizi koparacağız. Burada farklı bir detay yok. Şimdi sıramı tamamlıyorum. 15 adet ikili trabzanımı ördüm. 35. sıramı da bu yakada tamamlamış oldum. Şimdi bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Ve artık burada ipimi kesebilirim. Başka da hiçbir detay yok burada. Şimdi omzumuzun diğer tarafını yapacağız. İpimi kestim. Şimdi bu kısmı öreceğiz. Bizim şöyle çevirmek istiyorum. Ne yaptık? En son bu şekilde ördük. İlk örme yönümüz nasıldı? Bu şekildeydi. O yüzden biz buradaki omzumuzu bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bunu neden yapıyoruz? Örme yönümüz ters olmasın diye. Şimdi 34. sıramızı nasıl ördük biz? Bu şekilde ördük. Devam etseydik yine sonuna kadar bu şekilde örecektik. O yüzden örmeye ortadan başlayacağız 34. sıramızı. Hangi sırada olursanız olun yaka oyuntusunu bırakırken bu detaya lütfen dikkat edin. Yoksa buradaki örgü şekliyle buradaki aynı olmayacaktır, ters düşecektir. Bir tarafın ters bir tarafın yön olmasını istemiyorsanız bu örme yönüne lütfen dikkat edin. Şimdi 15 tane ne yapacağız? Baştan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15. trabzanın burası bakın. Buradan örmeye başlayacağım. Şimdi zincir çekerek ipimi kilitliyorum. 15. trabzanım neresiydi? Burasıydı. Düğümlediğim ipi aradan alıyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincir çekerek ilk trabzanımı yaptım. Şimdi her bir trabzanın tepe boşluğuna batarak ikili trabzan yapıyorum. Şu ipimi de şuradan trabzanların tepe boşluğuna yerleştiriyorum ki araya gizlemiş oluyorum. Toplam burada da buradan farklı bir şey yok artık. Burada da artık 15 tane ikili trabzan öreceğiz. Sonrasında 3 zincir çekeceğiz. 35. sıramızı tamamlamak üzere 15 adet daha ikili trabzan yapacağız. Şimdi 2 sıra ikili trabzanlarımı örüyorum. Sonrasında artık kenar dönmemize başlayabiliriz. Kenar dönmemiz nasıldı? 2 sıra sık iğne öreceğiz. Sonrasında ise kaydırma tekniğiyle kenar süsü yapacağız. Şimdi tamamlayıp geliyorum. Ön parçamın yaka oyuntusunu bıraktım. Omuz kısımlarını da örmüş oldum. Şimdi ölçüsünü paylaşmak istiyorum. 10 santim genişliği var. Buradaki ölçü yine dediğim gibi kendi beden ölçünüz olacaktır. O yüzden istediğiniz genişlikte bırakabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Kenar dönmesi yapacağız. Sık iğne ile başlayacağız kenar dönmemize. 2 sıra sık iğne öreceğim. Onun için dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şimdi örmüş olduğumuz parçanın dış kısmı neresi olacaksa onu kendimize çeviriyoruz. Benim örmüş olduğum parçamın dışarıya gelecek olan kısmı burası. Burası dışarıda kalacak. Burası da içeride kalacak. Bunu kendime çeviriyorum ve örme yönüm bu şekilde olmalı. Yani böyle öreceğim. Eğer diğer taraf ise bakın yaka kısmını ördüm. Bu noktada kaldım.
Eğer diğer taraf dışarıya gelecek olan kısımsa burada bir zincir çekip geri dönersiniz. Yani şu kısmı kendinize çevirirsiniz. Örme yönünüz bu şekilde olur. Benim için örme yönü bu şekilde. Bir zincir çekerek sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Burada sık iğnelerimi nasıl ayarladım onu da göstermek istiyorum. Şimdi trabzan sıralarımız var. Bunların yan taraflarına, şuralara, direklerin üzerine 2'şer adet sık iğne yapacağım. Yani her bir trabzanın üzerine 2 adet sık iğne yapacağım. Buraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane. Şuraya döndüğümde ise bakın trabzanların tepe boşluklarına geldiğimde ise her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapacağım. Buradaki detay bu şekilde. Şimdi bir zincirimi çektim. Ne demiştik? Trabzanlarımızın direkleri üzerine 2'şer tane. Bir tanesini yaptım. Bir tanesini de başka bir noktasına batıyorum. Aynı trabzanın. Şimdi diğer trabzanımın üzerine geçiyorum. Yan tarafı trabzanımızın bakın. Ördükçe daha net göreceksiniz. Bir tane yaptım. Bir tane de yine aynı trabzanın üzerinde alt noktaya yapıyorum. İkisini aynı yere batmıyorum. Şimdi nereye geldik? Trabzanlarımızın tepe boşluğu olan kısma geldik. Her bir trabzanın ilk trabzanım bu bakın. Batıyorum bir tane. Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet sık iğne. Şimdi bu şekilde öreceğim. Şuradaki köşe noktasına geleceğim. Köşe noktasındaki dönüşü nasıl sağladığımı göstereceğim. Diğer omuza kadar geldim. Buradaki trabzanın üzerine sık iğne yapacağız. Bir tanesini şu aşağı kısma, bir tanesini yukarı kısma yapacağız. Zaten yukarıya yaptığımızda trabzanın tepe boşluğuna denk geliyor battığımız nokta. Fakat orada dönüşü rahatlatmak için şu en son battığımız tepe boşluğundaki noktaya 3 adet sık iğne yapacağız. Şimdi ilk önce bir tanesini yapıyorum aşağıda. Ne yapıyorduk? Her bir trabzanın üzerine 2 tane yapıyorduk. Ben alt noktada bir tane yaptım. Şimdi aynı trabzanın üst noktasına da batıyorum. Bir tane sık iğne. Battığım yer nereye geliyor? Aslında tepe boşluğuna geliyor. Şimdi 2 tane daha yapacağım aynı noktaya. Dönüş noktalarımızda hep bu şekilde yapacağız. Ki oval bir dönüş sağlıyoruz burada. Bakın dönüşümüzü sağladık. Şimdi bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum sık iğne. Bu şekilde her bir trabzanın tepe boşluğuna bir adet sık iğne yaparak köşeye kadar geliyorum. Yine köşede en son yaptığımız trabzanın tepe boşluğuna 3 tane sık iğne yapacağız. Sonra aynı trabzanın alt noktasına yine bir tane daha sık iğne yapacağız. Ne yapıyorduk? Yan taraflarına 2 tane yapıyorduk. Bir tanesini şurada dönerken yapıyoruz. Bir tane şu üst noktada yapmış oluyoruz zaten. Bir tane de şu köşemizdeki dönüşü sağlamak için toplam şu batacağımız köşe noktasına 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde aşağıya doğru ilerleyeceğiz. Nasıl ilerliyoruz? Her bir trabzanın üzerine aynı burada olduğu gibi bakın 2'şer adet sık iğne yapıyoruz. Bir üst noktasına, bir alt noktasına, üst noktasına, alt noktasına. Zaten ilmekler kendilerini bakın belli ediyor. Bir şuraya batıyorum ben, bir de şu kısma. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapıp başladığımız noktaya geleceğiz. Her köşede 3 adet sık iğne yapacağız ki dönüşümüz rahat olsun. Alttaki köşelerde de aynı şekilde yapacağız. Farklı bir detay yok. Sık iğnelerimizi örerken başladığım noktaya kadar geliyorum. Kenar dönmemizin birinci sırasında sık iğnelerimizi örerek başladığımız noktaya geldik. Köşelerde ne demiştik? Köşelere 3 adet sık iğne yapacağız demiştik. Zaten birincisini başlangıçta yaptık. Şimdi aynı trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Başlangıç noktasında battığımız yere battım. Şimdi toplam 3 adet olması gerekiyor. Tekrar aynı noktaya batıp bir de kaydırma tekniğiyle sıramı bağlarsam 4 tane tepe boşluğu oluşturmuş olurum burada. O yüzden ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Direkt battım.
Kaydırma tekniğiyle sıramı bağladım. Bir zincir çekerek birinci sıramı tamamlamış oldum. Şimdi devam edeceğiz. Yine aynı şekilde ikinci sıramızda sık iğne örerek tamamlayacağız. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yaparak ikinci sıramı da örmeye devam ediyorum. Şimdi burada yine köşelerimizde üçer adet sık iğne yapacağız. Köşelerimizde sık iğnelerimizi örerken oval bir görüntü yapmak istiyoruz. O yüzden yani kasılma olmasını önlemeye çalışıyorum aslında. Tek sık iğne ile döndüğümüzde orada bir kasılma oluyor. O yüzden ben 3 tane yapıyorum. Eğer sizin için 2 tane ya da 1 tane yeterliyse o şekilde de yapabilirsiniz. Benim için köşelerde 3 adet sık iğne yapmak yeterli oldu. Bakın ikinci sıramı da bu şekilde öreceğim. Yine her bir köşedeki sık iğnemin tepe boşluğuna geldiğimde ise 3 adet sık iğne yapacağım. Yine burada da aynı şekilde köşedeki sık iğnemin tepe boşluğuna 3 adet, diğer köşemde de aynı şekilde sık iğnelerimi örerek dediğim gibi şurada başladığım noktaya geliyorum. Sık iğnelerimde ikinci sırayı tamamladım. Başladığım noktaya geldim. Son sık iğnemin tepe boşluğuna batacağım. Hemen köşedeki yere. 1 2. Şimdi burada ne yapacağız? Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batacağız. Kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlayacağız. Şimdi burada yine bir zincir çekiyorum. Ne yapacağız artık? Kaydırma tekniğiyle kenar dönmesi yapacağız. Nereye döndük bakın? Yaka kısmına doğru döndük. Bir zincirimi çektim. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna battım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Şöyle çektiğim ilmeği tığın başındaki ilmekten geçiriyorum. Bir zincir. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğu. Tığımla çektiğim ipi tığın başındaki halkadan geçiriyorum. Tekrar bir zincir. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğu. Tığımla çektiğim ipi yapıyorum. Tığın başındaki ipten geçiriyorum. Kaydırma tekniği yapıyoruz aslında. Bir zincir. Batıyorum. Kaydırma tekniği. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken yer şu: omuz başları dikişe gireceği için buraya kaydırma tekniğiyle bir kenar süsü yapmıyoruz şu kısmı. Şuraya da yapmayacağız. Arka parçamızı da yine aynı şekilde, bakın burada kaç tane? 19 tane sık iğnem oldu. 15 ile başlamıştık fakat köşelerde ne yaptık? Dönüşlerde 3'er tane sık iğne yaptığımız için burada artış oldu. 19 tane sık iğneyi birleştirme için kullanacağım. O yüzden arka parçamda da 19 tane sık iğnenin tepe boşluğuna hiçbir şekilde kaydırma tekniğiyle kenar süsü yapmayacağım. Şimdi nereye kadar geliyorum? Yaka kısmını örüyorum. Şu köşeye kadar kaydırma tekniğiyle geliyorum. Burayı sık iğne ile geçeceğiz. Şimdi bu noktaya kadar gelelim. Diğer omuz kısmına gelene kadar kaydırma tekniğiyle ilerledim. Bakın kenar süsü yapmış olduk. Şimdi şu kenardaki kaydırma tekniklerimi tamamladım. Omuzun olduğu kısma geldim. Ne yapacağız burada? 19 tane sık iğnenin tepe boşluğunu sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Yine bir zincir çekiyorum. Hemen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniği yapmıyoruz, sık iğne. Bu köşelerde arttırma yapmayacağız. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne. Çünkü bir zincirle dönüş sağladığımız için zaten orada bir rahatlama oluyor. Bakın her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapıyorum. Neden burada kenar süsü yapmadık kaydırmayla? Çünkü burası dikişe girecek, o yüzden.
köşeye kadar sık iğne yaparak geliyorum. Köşeye kadar sık iğnelerimi yaptım. Şimdi ne yapacağız? Yine kaydırma tekniğiyle diğer tarafları kenar süsü yapacağız. Bakın uzun kenarımıza geçiyoruz. Son sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Uzun kenardaki ilk sık iğneye batıyorum. Kaydırma tekniği. Bakın kaydırma yapıyoruz. Buradan sonra hep kaydırma tekniğiyle öreceğiz. Nereye kadar geleceğiz? Şu köşeye kadar geliyorum. Başladığımız nokta neresiydi? Burasıydı. Her sıramızın başlangıç noktası burasıydı. Buraya kadar kaydırma tekniğiyle geliyorum. Yine bu kısımda 19 tane sık iğnenin tepe boşluğunu sık iğne ile örüyorum. Burada kaydırma tekniğiyle sıramı bağlayarak artık ipimi koparıyorum. Buraları anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Şimdi arka parçamızdaki omuz kısmını nasıl yapacağız? Ne dedik? Şu birleştirme yapacağımız noktalara sık iğne öreceğiz. Şimdi bakın arka parçamı şu şekilde yerleştiriyorum. Diğer taraflara kenar süsü yaptım. Aynı ön parçamda yaptığım işlemi burada da uygulayacağım. Şimdi anlaşılması açısından göstereceğim. Henüz bu kısmı örmedim. Bu kısmı nasıl öreceğim? Yine burada 19 tane sık iğnenin tepe boşluğunu sadece sık iğne ile öreceğim. Son sıramda yine kaydırma tekniğiyle kenar süsü yaptığımız 3. sıramızdan bahsediyorum. Buraya sık iğne öreceğim. Sonrasında şu yaka kısmına ise arka yaka kısmını da yine buradaki gibi kenar süsü yapacağız kaydırma tekniğiyle. Şimdi burayı örüyoruz. Sonra yine burada 19 tane sık iğnenin tepe boşluğunu sadece sık iğne ile öreceğiz. Aynı burada olduğu gibi. Çünkü ne dedik? Buralar dikişe gireceği için buraları sık iğne olarak bırakıyorum. Ama orta yaka boşluğunu ise kenar süsü yaparak dönüyorum. Şimdi arka parçamda da bakın göstermek istiyorum. 3 kenarını kenar süsü yaptım. 2 uzun kenarı yaptım. Alttaki kısa kenarı da yine kaydırma tekniğiyle kenar süsü yaptım. Ağız kısmını bıraktım, yaka kısmını 19 tanesini sık iğne öreceğim. Arada kalan sık iğneleri ise ne yapacağım? Kaydırma tekniğiyle kenar süsü. Kalan diğer taraftaki 19 tane sık iğnenin tepe boşluğunda yine sadece sık iğne öreceğim ve birleştirmede dikiş için kullanacağım o kısımları. Şimdi tüm kenar dönmelerimi tamamlayıp bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Bitirdikten sonra artık birinci aşamamız tamamlanmış olacak. Her iki parçamı da tamamladım. Arka parçamız da bu şekilde. Kenar dönmelerini yaptım. Dediğim gibi sadece omuz kısımlarını sık iğne ile geçtim. Bu da ön parçamız. Şimdi ikinci aşamamız bağcıklarımızı örme aşaması olacak. Şimdi bağcıklarımı nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Bağcığımın yapımına geçmeden önce ölçüsünü vermek istiyorum. Toplam 4 adet yapacağız. Her biri aynı uzunlukta ve aynı genişlikte. Yine gövdede kullandığım iple yaptım. Tığ numaram da yine aynı. Herhangi bir parçanın uzunluk ölçüsünü paylaşayım. Şöyle biraz kaydırayım. 50 santim uzunluğu var. Her bir parça aynı uzunlukta dediğim gibi ve aynı genişlikte. Yine gövdede olduğu gibi zincir çekip ikili trabzan örerek yaptım. Fakat farklı şekillerde yapabilirsiniz. Şimdi hemen anlatımına geçelim. Genişliğini de paylaşayım merak edenler için. Genişliği ise 2 santim. 3 zincir üzerine yaptım. Yapımı gövdeyle aynı ama yine merak edenler için akıllarda soru işareti kalmaması adına küçücük de olsa göstermek istiyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Sonrasında 3 zincir daha çekiyorum. Çekmiş olduğum bu 3 zincir benim ilk trabzanım oluyor. 3. zinciri atlayıp 2. zincire batıyorum. 3. zincir nedir? Benim ilk trabzanımın taban noktası. 1. zincire de batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirin ilmekleri arasından istediğiniz şekilde batabilirsiniz.
Daha sıkı örgü de yapabilirsiniz bağcığında, sık iğne de yapabilirsiniz. Farklı modellerde kurabilirsiniz. Ben yine gövdedeki gibi gevşek bir örgü istedim. Salaş dursun istiyorum. 3 zincir çekerek ikinci sırama geçişimi yaptım. İlk trabzanımın tepe boşluğuna batmıyorum. İkinciye batıyorum. Çünkü 3 zincir çekerek ilk trabzanımı zaten yaptım. En son 3. trabzanımda tepe boşluğuna batıyorum. Ve her sırada 3'er adet ikili trabzan yaparak toplam 35 sıra ördüm. Ve uzunluğu 50 santime ulaştı. Bu şekilde 4 adet bağcık yaptıktan sonra artık son aşamamıza geçebiliriz. Yani 3. aşamamıza geçeceğiz. Nedir o da? Birleştirme aşaması. Şimdi birleştirmelerimizi yapalım. 3. aşamamızdayız. Birleştirme aşaması. Ne yaptım? 2 parçamı ucuca getirdim. Burası ön kısmı, burası arka parçamız. Ne yapmıştık zaten? 19 sık iğne burada, 19 sık iğne de burada bırakmıştık. Sık iğne sayılarımız eşit olduğu için birleştirirken problem yaşamayacağız. Şimdi birleştirmedeki detayımız şu. İçe gelecek olan kısımları birbirine yapıştırıyorum. Dışa gelecek olan kısımlar yine dışarıda. Hemen köşeden başlıyorum. İlk omuzdan başlıyorum. Burada zaten bir miktar ip bırakmıştım. Bırakmasanız da önemli değil. Hemen iğnenize ip takarak buradan birleştirme yapabilirsiniz. Ben kendi ipiyle birleştirme yapacağım. İlk sık iğnenin tepe boşluğundan iğnemi geçirdim. Şimdi bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Hemen bir sonraki sık iğneye geçtim. Karşıdaki diğer parçadaki sık iğnenin tepe boşluğundan iğnemi çıkarttım. Şimdi bu parçamızın bir sonraki sık iğnesinden geçiriyorum. Sonra buradaki parçamızın sık iğnesinin tepe boşluğundan geçiriyorum. Burada istediğiniz şekilde dikebilirsiniz. İsterseniz tığla da birleştirme yapabilirsiniz. Yürüterek bakın. İpimi iğneyle yürüterek birleştirme yapıyorum. Şöyle. Tüm dikişimi tamamladıktan sonra bu hale gelecek. Şimdi ilk önce bu omuzumu sonra da diğer omuzu birleştiriyorum dikerek. Sonrasında ise bağcıklarımızın dikim aşaması var. Birleştirme işleminde omuzlarından parçalarımı diktim. Gövde birleştirmesini yapmış oldum. Şimdi bağcıklarımızı yerleştireceğiz. Bakın işaretleyici bir iğneyi taktım ben. Nasıl ayarladım? 22 santim yukarıda olacak şekilde şuraya dikeceğim. Şöyle göstereyim yine. Bakın 22 santim aşağıda boşluk bıraktım. Tam şu noktadan dikişimi yapacağım. Onu da nasıl yapıyorum? Normal düz dikiş yapacağız. Şöyle alt kısma yerleştiriyorum. Bakın işaretlediğim yere çok içeriden dikmiyorum. Uygun yerlerden istediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Yine iğneyle dikişini yapacağım. Şurasıydı. İçeriden yapıyorum dikişimi. İstediğiniz şekilde dikiş yapabilirsiniz. Burada bir şekli yok. Tüm parçalarımı, bağcıklarımı bu şekilde dikeceğim. Şimdi bir tanesini buraya dikiyorum. Bir tanesini tam karşısındaki noktaya. Kalan iki parçayı da arka parçamızda yine aynı noktaya bakın. Ölçeceğim 22 santim yukarıya ve içeriden. Diğerini de yine arka parçamın 22 santim yukarısına aynı şekilde dikeceğim. Birbirine eşit hizada olması gerekiyor. Çünkü bağcığımızı bağlayacağız birbirine. Kapamasını o şekilde yapacağız. Şimdi tüm bağcıklarımı aynı şekilde dikiyorum ve bitmiş halini sizlerle paylaşıyorum. Süveterimin yapımını tamamladım. Artık kullanıma hazır. Umarım beğenir ve sizler de örersiniz. Yapımıyla alakalı videomda tüm detaylardan bahsettim ama yine de kafanıza takılan şeyler olursa ya da sormak istediğiniz şeyler olursa
Videomun yorumlar kısmına yazarsanız sorularınızı en kısa sürede cevaplarım. Anlatımdan faydalanarak yapmış olduğunuz çalışmaları Instagram üzerinden bana mesaj olarak ulaştırırsanız hikayemde sizleri etiketleyerek çalışmalarınızı paylaşmak isterim. Böylece güzel bir etkileşimde bulunmuş oluruz. Süveterimin yapımında 2 adet ip yeterli oldu benim için. 100'er gramlık 2 adet batik ip kullandım. Bir tanesi 330 metre uzunluğundaydı. Tabii ki gidecek olan ip miktarı videomda yine bahsettiğim gibi beden ölçünüze göre değişiklik gösterecektir. Kullandığınız ipe göre de tığ numaranızı belirlerseniz süveterinizin yapımında hiçbir problem yaşamayacağınızı düşünüyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalımdaki zil işaretini tıklarsanız yeni yayınlayacağım videolardan hemen haberdar olmuş olursunuz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.